Haydi gidelim yaylamıza. Şurası güzelmiş. Şurası huzurevi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bakalım hala öyle miymiş? Evet. Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon. Bu arada sabahleyin söyledim ya hani bunun üstüne bir gön attım bile. Yani deri sizin anlayacağınız bir post. Post. Post attım. Buldum doğru kelimeyi. Post. Bugün çok rahat ettirdi. Hem de sanki hafif yumuşaklık sağlıyor. Hem de hiç ne sıcak ne soğuk poponuzda bir şey olmuyor. O güzel. Şu aşağıda bir spor salonu gibi spor tesisi yapılmış. Ya ileride Kıyamam Aksu Deresi diye bir dere var bizim. Abinin bir tanesi oraya balık çiftliği yapmıştı ya. Hiç unutmuyorum. Ya gül gül ölürsün. Sen balık çiftliğini yapmış, ayı gelmiş gece adamı kovalamış, balıkları yemiş gitmiş ya. Adamcağızın girişimi de öylece kalmıştı. Hayır o vadi de yukarısında ayının olduğu vadi, tamam mı? Ama su da orada var. Yani ne yapsın adam çaresizce. Ya motorun işte böyle 90 beygir olunca rampaya böyle ikinci vites düşük devir girersin, çekersin gazı gider ya. Hiç dertlenmezsin. Transalp'im benim. Canımın içi. Gidiyoruz mu şimdi seninle Karaduman'a? Bir Karaduman da sen gör. Karaduman görmemiş Transalp olmaz. Hop bak geldik bile ormana. Birazdan hava bir ton daha kapanır yavrucum. Geldik mi bizim mekanlara? Al sana Stelvio Pass. Ya buralardaki o benim çocukluğumdaki buralarda beraber olsak var ya aksiyon macera. Ya bu toprak yol, tamam mı? Yol topraktan. Bir yağmur yağar. Aksiyonum beni bir paraya dönüşür, tamam mı öyle olunca? Aksiyonum beni bir para olur. Ne olacağı hiç belli değil. Önden hiçbir araç gitmemiştir. Sert bir yeri vardır. Tamam mı? Sert yere güvenirsin. Çok güzeldir orası. Bir basarsın hop teker altına içine. Yallah balçık olmuş meğersem. Ya bir araçta sürekli bulundurulması gereken alet edevatının içerisinde balta, kürek, testere olur mu ya? Balta, kürek, testere default avadanlıklar ya. Çeki alatı. Kışın değil ha, yazın için. Bir yaz yağmuru yağar. Her yer toprak ya. O yaz yağmuru ile birlikte burası olur sabun.
Hani motoru geçtim. Dört tekerleği olan araçla bile burada zaten hiçbir yere gidemez. Bir Keçi Kalesi'ne götüreyim mi size? İster misiniz? Şimdi gelecek çünkü Keçi Kalesi şuradan. Yolu ne durumda acaba? Hadi şuradan sizi Keçi Kalesi yoluna götüreyim, olmadı döneriz gidemezsek ya. Çünkü şuradan sonra toprak başlayacak. Eğer düzgün bir şey seri verdilerse gidilir. Güzel bir malzeme serilmiş vaktiyle. Hadi gidelim. Yine ormanın içerisinde. Çok tatlı bir offroad olarak düşünün bunu. Yani yer yer teker izleri, çukurlar oluyor. Hani setlerden gitmeniz gerekiyor. Mesela şurada olduğu gibi kendinize bir geçecek yol bulmanız lazım. O kadar offroad, yani daha fazla değil. Şimdi bu beyaz malzeme dökülmeden önce ormanın kendi toprağını ne kadar grader temizlese de ilk yağmurda, bak çukurların büyüklüğüne dikkat. Buralarda güneş vizörlerinizi falan açın. Hatta normal vizörünüz bile yavaş gidiyor olduğunuzdan bahis aşağısının ne kadar dik olduğunu da dikkat çekmek isterim. Sağa doğru da çok yanaşmayın bu arada gelirseniz. Ormanın içine girdik, sıcaklık 21 dereceye düştü. Tabi ayının, kurdun, domuzun az olduğu, yırtıcı hayvanın çok olduğu bir ormana da motorla böyle niyet ettim diye girmek için buralarda yaşamış olmanız lazım. Doğadaki hiçbir canlının insan kadar yırtıcı olmadığını da biliyor olmanız lazım. Çok güzel bir de söz okumuştum, kimindi bilmiyorum. Diyor ki korkulukları diyor aslan suretinde yapmamışlar diyor. Ayı suretinde de yapmamışlar. İnsan suretinde yapmışlar. Korkarım insan kadar yırtıcı başka bir canlı bulamamışlar diyor şair. Kim söylemişti bunu bilmiyorum. Güzel bir şeydi bu. Bakın burada tatlı tatlı offroad tadımızı da alıyoruz. Nerede ne çukur çıkacağı belli olmadığı için dikkatli gidiyoruz. Debriyajınıza hakim olun burada. Debriyaja hakim olursanız hiçbir şey olmadan gidersiniz, dönersiniz. Ama debriyaj hakimiyeti yoksa bu gibi yollara girmemekte yarar var. Şimdi birazdan orman bitecek gittiğimiz yerde, kalenin önüne gideceğiz. Şimdi hafta sonu çok fazla araç gelir ama hafta içi olduğu için artık hiç kimse yok. Biz varız, baş başayız doğayla. Yaylalar ve biz. Eskiden hep böyleydi. Hafta sonunda kimse gelmezdi ki. Hafta içi, hafta sonu diye bir şey bilinmezdi eskiden. Transalp ne yapıyorsun şekerim? Nihayet kendine göre bir yola geldin. Ama soğuk yalnız, bayağı soğuk esiyor. Ormanımızda bir ağacımız devrilmiş. Debriyaj, debriyaj, debriyaj.
Mehmet Hoca'nın dediği gibi motor kullanma sanatı diyor, debriyajı kullanma sanatıdır. Kaskım kafamı ağrıttı yalnız, ilginç. Ben ne kadardır yoldayım? Saat 5 oldu. Ormanda hava çabuk kararır. 7'de evde olmalıyız gene dünkü gibi. Yalnız bir şey dikkat edin. Keçikalesi'ye levha var da ne kadar mesafede olduğu yazmıyor. Bakın yerdeki tahtaları görüyor musunuz? Buranın en meşhur şeyidir. Yol bozuk olduğu zaman baltayı çıkarırsın. Şuralardan, yatık ağaçlardan kesersin. Lastiğin altına atarsın. Allah'ım Allah'ım. İnşallah bunları kaydediyordur bu kamera. Ben size söyleyeyim mi? Ben çok eğleniyorum. Size de götürme fırsatım olur. Doğan'a da götürme fırsatım olur. Ama ben şu anda zevkten dört köşe olmuş durumdayım. Buradaki en korkutucu şey, arabada genellikle sağ tarafta oturanlar sağdaki uçurumu gördükleri için Allah 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 diye bağırarak gelirler. Çünkü yan tarafta ağaçlar neredeyse zemine 60 derece açıyla falan çıkmış durumdalar. Çünkü yamaç öyle bir yamaç. Ama yol çok güzel, yapmışlar yolu. Yani buraya bu malzemeyi dökmeseler yani herhangi bir şekilde arka tekerimiz sağa sola bile attırmıyor. O kadar güzel sert zemin. Tabii yağmur yerse ne olur? Çok fazla kötü olmaz. Bakıyorum çünkü kalın bir malzeme dökülmüş. Buralarda devasa eğrelti otları görürsün. Mantar zamanı çok güzel mantar olur. Kanlıca deriz. Böyle ortadan kırdığında elini boyayan yavru az renkli bir mantar vardır. Ege bölgesinde de var o. Burada onun çok orijinal bir çeşidi yetişir. Çok aromalı bir versiyonu. Kaleye geldik. Şuradan üst tarafına çıkılıyor. Şuradan da aşağı tarafına gidiliyor herhalde. Bakalım. Tabii 200 kilo üzeri bir motorla buralarda gezerken insan hep bir planlama yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü bu alet hani kalktırayım, ittireyim, o kadar kolay değil. Hani şuralardan dönersin dönmeye de epey terlersin ittirirken, kalktırırken. Mümkün mertebe dönebilecek açıklıkların olması tercihimizdir ve işte buyurun, Keçikalesi'ne hoş geldiniz. Kimse yok, biz bizeyiz. Şuradan dikkatlice inelim. Bakın arka lastiğimiz hafif sağa sola gidiyor. O kadar gidebilir. Sıkıntı yok. Şu düzlükte duralım. Dönmesi kolay olur buradan. Hop. Ne durumda, ayaklarımızı koyabiliyor muyuz? İki tarafı da koyuyoruz. Sıkıntı yok. Yavaşçık yavaşçık dönüyoruz. Ayağımızın yere değiyor olması yeterli. Evet. Güzel. Evet.
TC özelliklerinden faydalanmak için fonların TC notifikasyon için sonra Biraz rüzgarın sesini dinleyelim. Değil mi? Ezan da okunuyor. Yayla o tarafta, kara duman geliyor. Bakın bunlar kuşburnular. Hepsi açmış. Keçi kalemiz. Biraz beton attıkları için yukarı götürmüyorum sizi. Görmeseniz daha iyi. Evet. Nasıl buldunuz ormanlık sürüşümüzü? Saat 7. Hadi eve doğru. Tekrardan gidelim. TCS burada tabi kapatılmalı normalde ama TCS'yi kapatacak kadar bir set olmadığı için yürüdüm. TCS bir iki kere bıraktı ama hemen yakaladı tekrar. Yani bu gibi toprak yollara girerken TCS aklınızda olsun, kapatılmalı. O da neden? Akseler olmayacağı için motor. O akselerasyona ihtiyacınız olduğunda vermezse, eğer hızınız da çok düşükse dengenizi kaybedebilirsiniz. Kaleye şu üstten de giden bir yol var herhalde, üst tarafına çıkıyor. Kalenin içine sizi götürmedim. Hani drone da uçurmak istemedim. Şimdi gerçekten en son geldiğimde biraz dolaştım, yıprattı beni. Biz orada bir kale olduğunu zihninizde canlandırın, daha iyi. Çünkü bildiğim betonla, harçla yeni bir kale inşa edilmiş. Modern zaman Roma kalesi olmuş. Yani o kadar söyleyeyim. Yani hangi imparator döneminde yaptırıldığını bilmiyorum o kalenin, ama o imparator görse derdi ki arkadaş ne yaptınız benim kalemi? Evet, Keçi Kalesi de böyle. Hiç kimsenin olmadığı yerlerde sürüyoruz, dikkat ederseniz. Saliha'ya dönüştük. Salih, sana da selam olsun buradan. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştın öyle ıssız yerlerinde. Ben de senin hesap ıssız bir ormanda, Karadeniz ormanda geziyorum. Cesur kadınlar. Tabi bir de Norali var bizim. Norali zaten kadın erkek bütün gezginlerin rol modeli. Kadın Moğolistan'da şimdi en son plakası düşmüş, arkasından nasıl çıkacağım buradan diye bakıyordu. Onu herhangi bir şey durdurabilir mi? Hayır, hepimiz tanıyoruz. O her türlü sorunla başa çıkabilir ama en son artık yılmış. Diyor ki ya bir gün geçmesin ki diyor, bir başımıza da bir olay gelmesin. Ha bir günde normal geçsin diyor. Babacım, sen normal yerlerde gezmiyorsun ki normal geçsin. 85 model Tenere ile geziyorsun. Allah'tan onunla geziyorsun. Bütün kablolarını kestiler. Gene de gidiyorsun. Karbüratörlü alet. Yani yanabilir, herhangi bir sıvı konduğu zaman alet yakabiliyor onu. Yakıtla ilgili hiçbir sorun. Ya nerelerden ne yakıtlar aldı gördünüz değil mi en son gittiği yerlerde? Siz zinciri temizlemek için kullanmazsınız o aldığı yakıtları. Ya o Tenere'de hiç
Bana mısın demiyor tenere. Karbüratörlü yükseklere çıktığı zaman oksijen karışımını kendi ayarlıyor cikleyle. Kadın onu öğrenmiş. Cikle kullanmayı biliyor. Ama her şeyden önce gerçekten çok dirençli ve iradesi güçlü insanlar bunlar. Saygı duyuyorum. Selam olsun. Bir de bizim Tuğba mı var? Tuğba mıydı o kızımız? Bir Özbek soyadı olan bir kızçemiz var. O da biraz hafif meraklı bu işe. Tabii bir sürü kadın sürücü var dünyayı dolaşan. Merve'leri bilmem neleri bir sürü. Bu kimmiş? Bir şey Ahusalı. Toprağın rengine bakın yalnız. Bir sürü öyle cesur kadın, bir sürü cesur erkek dünyanın çevresini demir atlarıyla geziyorlar. Çoğusunun adını bile bilmiyoruz. Bir kısmı sosyal medyaya içerik üretiyordu, oradan biliyoruz. Gerede'mizin güzel ormanı. Yolun güzelliğine baksana, S çizerek gidiyoruz işte. Buralarda yürümek de çok eğlenceli olur. Çünkü sıcak olmadığı için. Bisiklet, hele elektrikli bir bisikletin olursa, ya benim RKS olacak burada var ya, ona da çok eğlenirsin. Ama tabii motorla gezmesi ayrı bir şey. Ya benim transalpim şu çukurlardan rahatça geçer ama gene de onu üzmemek için sokmamaya çalışıyorum. Turçeklerin en ucunda bak, tazeciklerini görüyor musunuz? Şu küçük yavrucuğa bakın. Bu küçük yavruları falan normalde kış mevsiminde kar düzenliyor bunları. Hangilerinin hayatta kalacağını, hangilerinin kalmayacağını. İdi. Şimdi orman işletmesi ben yapacağım onu diyor. O kesiyor, o uzatıyor. Mesela ağaçlardan hangisinin hayatta kalacağını orman kendisi karar veriyordu. Tabii ki bunlar en büyük karar verici kar. Kışın olur, gelir. Yaza hangi ağaçların çıkacağını kar seçerdi. Şimdi karla birlikte orman işletmesi de seçiyor. Ama kar hala seçmeye devam ediyor, biliyor musunuz? Yani bu ormanı gençleştirelim abi, keselim diyorsun. Bu sefer kar acımıyor. Yani kurban alacak o. Yaşlı yoksa gençlerden alıyor götürüyor. Çünkü bu ağaçlar dallarıyla birbirlerine yaslanarak kara karşı mukavemet gösteriyorlar. Aradan bir tanesini sen yaşlı diye alınca kalan gençler dirençlerini kaybettikleri için kar onlardan birisini onun yerini alıyor. Şimdi dipten taze bir tane yeni köknar ağacının korunması için de orada böyle bir sıklık gerekiyor. Sen bunu yapınca dipteki yeni yetişen şu küçük köknarlar ormanın içinde artık olamıyor. Ama size şöyle söyleyeyim, burada tek başına yürüyüş olarak bu yoldan Keçi Kalesi'ne gitmeye korkarsınız. Orman size konuşur. Şu an duyamıyorsunuz. Orman çatır çatır kütür patır, ormanın içinden sürekli bir ses gelir. Buna orman sizinle konuşuyor deriz burada biz. Geceleyin de öyle olur. Alışık değilseniz çok korkutucu bir yerdir orman. Bakın koca ağacı yatırmış, gördünüz mü? Yaşlısını siz yok ederseniz gencini devirir. Tabi orman işletmesi için fark etmiyor. O ne kadar güzel devrilmiş hazır deyip onu da kesiyorlar. Kesmeyecekken onu da kesiyorlar. Sıklık seviyesi belli bir sıklığın altına düştüğünde artık burayı orman haline getirmek için uğraşırken göreceğiz orman işletmesini. İşte ağaç dikecekler. Getirip buraya kızılçam dikecekler. Tehlikenin farkında değiller. Kızılçamın ne kadar kolay tutuştuğunun, kabuğunun ne kadar pürçeklerinin ormanın dibine dökülüp ormanın dibinde yangına sebep olduğunun farkında bile değiller. Bizim buradaki ormanlarda tarihinde çıkmış bir yangın bir tane bile yok. Bunların hepsi kızılçam olsa var ya, şu anki insan kültürüyle, mangalcı kültürüyle her sene burada ormanın yarısını yakarız biz. Ya gözümle gördüm. Kampçılar gelmişler, YouTube videolarında seyrediyorlar. Görmüşsünüzdür siz de. 2 tane sırık dikiyorsun. İşte 70 santim boyunda ince sırıktan da odun kesiyorsun. Önüne yukarıya doğru yığıyorsun. Alttan tutuşturuyorsun. O bütün gece yanıyor. Sen de çadırında üşümüyorsun hesapta. Çünkü geceleyin 10 derece oluyor burada.
Gelmişler tazecik ağacı kesmişler. Aynı o düzeni kurmuşlar. Bakın size söylüyorum, sadece aşağıdan ne olmuş biliyor musunuz? Sadece aşağıdan ağacın kabuğu yanmış ya, kabuğu. Sadece kabuğu yanmış. Sadece kabuğu. Ağacın kendisine ilişkin hiçbir şey yok. Bilmezsen ormanı, tanımazsan ormanı, yakarsın, gencecik bir ağacın hayatına kıyarsın. Bu bir cinayettir. Onu yakmak için kesmek bir cinayettir bana göre. Bir ağaç kesersin, hem ısınamazsın hem de bir canın hayatına son vermiş olursun. Ama burası Kızılçam Ormanı olsaydı o abiler o odunu keserdiler, o ağaç da yanardı. O salaklık seviyesiyle de o arkadaşlar o ormanı yakardı. Ağacın dibinde yakmışlar çünkü. Hadi bir de usulca şu tarafa doğru gidelim, döner geliriz, en son şuradan da döner evimize gideriz. Buraları beni zorluyor. Size hep söylüyorum ya. Yavaş sürüşte deneyimim yok. Manevra onun için oradan 90 derece dönerken normalde otoparkta 2 parklık yerde dönebiliyor olmanız lazım. Kilit gidonla. Ben 3 şeritte dönebiliyorum şu anda. 2 şeritte dönemiyorum. 3 şerit olunca da bayağı genişçe bir yer gerekiyor benim dönebilmem için. Şuradaki aradaki yol açıksa olmazsa aradan aşağı iner gideriz. Ama toprak yola da girmeyelim o kadar. Arayıp insanları gelin beni kurtarın diye. Köpeğimiz yatıyor, çok güzel. Aferin oğlum. Kayak merkezi burada. Buraya kadar asfaltmış. Buradan sonrası toprak. Saat daha 5'i 20 geçiyor. Gece oldu değil mi? Bakın dikkat edin havaya. Kameralardan anlayamazsınız. Hoş kamera ISO'yu ayarlayıp daha aydınlık gösteriyordur şu anda ama gözle bakınca şu an bayağı alacakaranlık olmuş gibi. Neden? Çünkü kara duman geldi. Kara dumanın esprisi çok kalın bulut. Çok güzel ya. Sizce de öyle değil mi? Urumçay Yaylası'na geliyoruz şimdi. Böyle gide gide.
Oo, Karaduman buraya gelmiş bile. Gidelim yaylaya. Göz gözü görmeyecek birazdan. Sislerimiz de yok. Selam gençler. Aleyküm selam dememeleri çok normal. Yani şey yapmayın, takılmayın ona. Salih abim şuradadır. Aslında atlayıp gidebilirim yanına. Abi ne yapıyorsun diye de yarın biraderle gideriz diye düşünüyoruz. Huri ablama heyecan yapmayayım şimdi. Gördünüz mü ormanda hava nasıl bir anda değişir? Gölcük'te gördünüz değil mi demeden? Hatta orada da gösterdim size, evet. Ve kazlar, evet, işte tam yayla burası ya. İşte bak burada kazları var. Kaz çok saldırgan bir hayvandır, ha, dikkat edin. Rüzgara bak. Bakın burada da bir göl var. Şurada hadi bir de çayıra sokalım sana sarpımızı ya. Hiç çayırda öyle gezmişliği yok. Buralarda işte ayakta sürüş yapman lazım çünkü çayırın içi acayip engelli olur. Yarın bu tarafa da gideceğiz. Onun için daha fazla gitmiyorum. Döneyim buradan artık. Mesela şu yolun üzerindeki bu topraktan dolayı bu yolun üzerinde geri dönemeyiz. Çok yavaş sürüşle dik pozisyonda dönüş becerisi geliştirmek lazım bunun için. Normalde biz asfaltı hafif yatırarak dönüyoruz ya. İleri sürüş eğitimlerinde gösterdikleri o yavaş sürüşle dönüşleri yapmak lazım. Göz ileride, ayak debriyajda, yarım debriyaj. Ya scooter'la yaptım onu. Allah'ım ya Rabbim, scooter'la o kadar zor ki arkadaş. Debriyaj yok ya. Fren gaz yapınca da aletin debriyajı su koyuverdi çünkü kendisi kafasına göre bir debriyaj basıyor çünkü. Takır takır debriyaj bağırdı. Ara vermek zorunda kaldık, biliyor musun eğitim abisi orada. Sıfır motor elimizde kalıyordu. Tabii ben de hiç deneyim olmayan bir sürücüyüm. Üstelik onun da etkisi var. Bakın sobaları yanıyor şu anda. Fark ettim bilmiyorum. Yaylalı karşı kesim gelmiş. Size bahsettiğim şey işte, bakın işte. Karşıdaki ağaçları görüyor musunuz? Orman işletmesine göre endüstriyel ağaç bunlar. Sen mi yetiştirdin abi bunu diye sorsan, bu ağaç, bunu kesen mühendis, bunu planlayan adam doğmazdan önce burada filizlenmiş ağaçların hepsini kendi babalarının malıymışçasına kesiyorlar abi. Çünkü bu karşılıksız gelir abicim. Bu karşılıksız gelir. Bakın işte görün. Size göstereyim. Bu küçük hali, az hali. Bu kesim bütün yaylalarda, bütün ormanın içinde sürekli oluyor. Ya kesmeyelim de besleyelim mi? Hani var ya bir tane eski zamanda işte hep lanetle anılan bir tane dayı var. Adını anmak istemiyorum size.
O dayının dediği gibi bu ormanı böyle kesmeyelim de kendi haline bırakalım mı? Burada ne kadar çok para yatıyor sen biliyor musun? Söyleyemedikleri ikinci kısım bu. Söyledikleri şu, ya işte ormanı gençleştirmeliyiz. Ormanın sağlığı için bu gerekli tabi. Tabi. Ya bilmiyorum da. Beni öldürüyor bu, öldürüyor. Bu açgözlük beni öldürüyor. Ormanın en kolay yerlerinden, kıyı yerlerinden, yola yakın yerlerinden kes baba kes tabi. Bak buradan bakınca ormanın içinden gökyüzü görünüyor. Diyeceksin ki canım endüstriyel ağaçların canı yok mu? Kastettiğim şeyin bu olmadığını sanırım anlayabilecek bir kitle izler bunu umarım. Senin çocukluk anıların kalsın diye biz bunları burada besleyelim. Bak yaslanmış gördün mü ağaca? Çünkü yanındaki ağaçları kesmişler. O da artık rahmetli olmuş. Ya benim çocukluk anılarımla ne ilgisi var bu? Bu ormanlar sizin çocuklarınıza da kalması gerekmiyor mu? Sizin çocuklarınıza da kalması gerekmiyor mu? Sadece biz miyiz yani bu mirasa sahip çıkması gereken? Tamam kelleşmiş buralar kalsın. Zaten senin çocuğunun burada bir işi yok ki. Buradaki insanın derdi bu. Bizim karavan gene yatıyor orada. Nereye gittin? Hani bana hoşça kal demeyecek misin? Gel. Gel canımın içi. Gel aslanım. Gel. Kıyamam. Çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Maşallah ya. Bir 30-40 metre korudu hayvanlar ya. Bu o kadar güzel bir şey ki. Doğasında olmasa bunu bu kadar öğretebilir misin? Öğretemezsin. Ancak şekillendirebiliyorsun işte. Köpek genellikle motorun ön tekerleğine doğru hamle yapar. Temponuzu hiç bozmadan aynı tempoyla dümdüz gidersiniz. Ya bunun şurada bacağı var, bacağından asılayım diye bacağınıza hamle yapan bir köpek olmaz. Çünkü motorla sizi bir bütün görecektir. Vites düşürüp sesini biraz azaltabilirsiniz motorun daha az irite olsun diye. Ama sizin yanınızdan koşacak çünkü alana giren bir tehditsiniz. Mesela benim için en korkutucu şeylerden bir tanesi şuradan dönmek. Yavaşçık yavaşçık dönmem gerekiyor. Bakıyoruz oraya. Gördünüz mü ne kadar geniş alabildiğimi? Depoyu ne kadar bacaklarımla sıkarsam sıkayım çalışmam lazım. Şimdi kapalı alanda geçen çalıştım. Düşürüyordum motoru az daha. Motoru düşürmeyi göze alarak çalışmak lazım. Onun için bunu çalışmak için bu motoru değil
Biraz böyle 160-170 kilolarda sağı solu korumaları sırf bu iş için yapılmış bir motor bulmam lazım. Yani bunun için bir kursa söyleyip abi bana bir motor sağlayın, parasını vereyim neyse, kapalı alan çalışacağım ben demem lazım. Gidip ara ara kapalı alan çalışmam lazım. Çünkü bu makineyle çalışırken de cesaret edip biraz daha fazla şey yapamıyorsun. Yani ayağımı koyup motorun düşmesini engelledim, ayağımı vurdum. Hani şeyciler, crossçular yapıyorlar ya, onun gibi. Debriyajı reis zamanı biraz bıraktım. Onu biliyordum, debriyajı bırakıp motoru azıcık ivmelendirince dikleşeceğini. Ama ayağımı koyup bu hareketi yapmak zorunda kaldım. Hey gidi, Kamil ablamların eviydi herhalde şu, öyle hatırlıyorum, şu sağdaki ev. O da rahmetli oldu gitti. Topal adamın evi vardı burada diye hatırlıyorum sanki. Onlar da gittiler. Ya zaten annemle sabahtan konuşuyoruz. Yani Rabbim biliyor elbette, hani kimin daha uzun kimin daha kısa yaşayacağını. Ya neredeyse benim tanıdığım bütün herkes zaten yani transfer olmuşlar diyeyim. Siz anlayın artık nereye transfer olduklarını. O ne oldu, şöyle oldu, bu ne oldu, böyle oldu, o kalp krizinden öldü, bu bilmem neden gitti, bu bir şey oldu, bu ötekiyle aynı gün gitti, bu birikiyle... Ya anne, bunların yaşayanı yok mu? Bunların ancak çocukları, yani şu an 30'lu yaşlardaki çocukları, bu benim tanıdıklarımın, işte başka büyük kentlere göçmüşler, oralardalar. Öteki İbrahim abinin oğlanlar, işte benim yaşlar Mustafa, Fatih, onlar buralardalar herhalde, yanlış bilmiyorsam. Oğlum ayağınızı sağlam basından, siz de kaybolmayın ortadan. Ya işte pazar gün geçti, hafta içi oldu ya. Bütün orman bana kaldı arkadaşlar. Abi şu güzelliğin farkında mısınız? Araç gelmeksizin şu yolda motor sürüyoruz. Pürçeklere bakın, şunların güzelliğine bakın. Uçlarındaki açık renkli olanlar bu yıl uzayanlar. Çam ağacı gibi çok fazla uzamaz bunlar. 3 santim 4 santim uzarlar. Çam ağacı bir karış uzar. Hele bir çeşidi var, onu orman, hani yani süreli orman olsun diye yetiştirmeye çalıştıkları ve her yangında da yanan bir orman var. Bir ağaç çeşidi. Canlarım benim ya. Şu ağaçların hepsi benim buralardaki gezdiğim zamanlara şahitler. Bir hafızaları varsa hepsinin hafızasında vardır. Görsel hafızası bir şeysi varsa. İşte benim evim burası. Ben yersiz yurtsuzum normalde artık. Bana ait bir yerim yok. Benim yerim ormanın içi, onu anlıyorum. Gittiğim yayla da değil. Bu ormanın içi. Bunu benim kendimle bir tartışmam lazım, oturup bu duyguyu. Gerçekten de. Şu yukarıdan yürüyüş yolu vardı ya, yürüyüş yolunun buraya çıkan ucu sanırım. İki ucu aynı görünüyor. Bir aşamada bu yol bir denenmeli. Bu motorla dener miyim bilmiyorum. Bir sorayım biradere. Şu aradan giden, o yukarıya giden yol olabilir. Çok keyifli olur eğer oysa. Bakın ormanın ne kadar seyreldiğine. Bu seyreklik akıl kârı değil arkadaş. Bak, koca ağaç yaslanmış, görüyor musun? Koskoca ağaç. Çünkü bu ormanın dibinin toprağı gevşek. Bu yavrular birbirlerine dallarıyla tutunarak ayakta duruyorlar. Halay çeken insanlar gibi. Aralarını açarsan, tutunamazlarsan yıkılıyor bunlar. Bu sefer de yıkıldı, daha iyi oldu. Ormanda demek ki bu zayıfmış diye o ağacı da kesiyorlar. Benim ait olduğum yeri kesiyorlar. Selam gençler. Burada şu yerde gördüğünüz çimen tabakası yağmur yağdığında dahi çamur olmaz. Çıplak ayakta üstünde gezerseniz ayaklarınız çamur olmaz.
Öyle bir çimi hiçbir yerde bulamazsınız. Evinizin bahçesinde yetiştirmeye kalksanız yetiştiremezsiniz. Adam gelmiş, yaylanın köşesine ev yapmış. Bütün çayırlığı da bahçesinin içine vermişler. Hepsini kepçeyle kazmış. Şimdi çimlendirecek orayı. Yahu çayırı yok edip oraya çim ekmek nasıl bir akıl tutulması? Nasıl bir şey bu? Anlamadım ki. Şuralarda durup size bir iki bir şey çekmek isterdim. Ama şu anda içimden gelmiyor çünkü çevrede gördüklerim çok rahatsız ediyor beni. Neyse şunlar dayanmışlar ama çok seyrelmişler. Dayanmayacaklar. Yavaş yavaş sağa sola yatacaklar ve onlar da ölüp gidecek. Hoş benim de zaten o kadar bir 30 sene daha sonra dönüp gelip bakacak kadar da bir ömrüm yok. Görünen o. Onun için hani bu iyi oldu görüştüğümüz. Tüm Honda Road SYNC özelliklerinden faydalanmak üzere Honda Road SYNC moduna geçmek için sola uzun basın. Orman bu. Hayat bu. Of of. Sıla-i Rahim miydi? Orası burası işte. Atın tenekelerinizi, atın anasını sattıklarımın atın. Ne olacak ki? Sizin için sadece gezilen bir yer. Listeden çarpılanan bir yer daha. Daha fazlası değil. Geldik yaylaya.